Ekranınızdaki videoda gördüğünüz durumu ben de dahil çoğumuz yaşıyoruz. Bugün internette gördüğünüz o haftaya yamalanacak ucuz bug'lardan bahsetmeyeceğiz. Bugün CS2'nin yeni Surge 2 motorunun temel fizik kurallarını ineceğiz. Valve'ın asla yamalayamayacağı, çünkü oyunu doğrudan kodlama mimarisinde olan ama oyuncuların %90'ının ya hiç bilmediği ya da tamamen yanlış uyguladığı 10 gizli mekaniği inceliyoruz. Bu videodan sonra görüş açınız, sprey kontrolünüz ve rakiplerle yüzleşme şekliniz tamamen değişecek. Ayrıca videonun başındaki yaşanılan durumu da açıklayacağız. Hazırsanız gizli mekanikleri masaya yatırıyoruz. Bölüm 1. Görüş ve perspektif avantajları. Beyler, eğiminiz ne kadar iyi olursa olsun, eğer haritadaki bakış açınızı ve kameranın dilini bilmiyorsanız rakiplerinizi daha görmeden ölmeniz çok normal. Çünkü CS2'de her köşeyi döndüğünüzde aslında siz değil, oyunun arkasındaki perspektif geometrisi çarpışıyor. Şimdi gelin bu işin ilk ve en büyük yalanıyla başlayalım. Köşe ve duvar mesafesi mekaniği, perspektif. CS2'de her gün hile sandığınız o durumun arkasındaki fizik kuralı. Eğer siz bir duvarın veya kutunun tam dibine pusup köşeye bakıyorsanız, köşeye sizden daha uzakta duran bir rakip siz onu görmeden çok daha önce görür. Bunun sebebi kameranızın karakterinizin tam ortasında olmasıdır. Kural basit. Bir köşeyi tutarken veya çıkarken duvara ne kadar uzaksanız görüş avantajı o kadar sizdedir. Duvara yapışarak yürüyen her zaman dezavantajlıdır. Sağ omuz avantajı. CS2'de karakter modellerinin kamerası tam gözlerinin ortasında değil, hafifçe sağ gücü hizasındadır. Bu ne anlama geliyor? Bir köşeden sağa doğru çıkıyorsanız, yani duvar solunuzda kalıyorsa, rakibi çok daha erken görürsünüz. Ama bir köşeden sola doğru çıkıyorsanız, yani duvar sağınızda kalıyorsa, vücudunuzun yarısı dışarı çıkar ama siz hala rakibi göremezsiniz. Profesyoneller asla zorunda kalmadıkça sol omuz dikizlemesi yapmazlar. Gölgelerin dili. CS2 ile gelen Surge 2 motorunda gölgeler artık sadece görsel bir detay değil, oyun içi birer valek. Grafik ayarlarınızda Shadow Quality en az yüksek seviyede olmalıdır. Haritalardaki ışık kaynakları sabittir. Dolayısıyla belirli köşelerde pusan veya yaklaşan rakiplerin gölgesi kendilerinden önce köşeden taşar. Kısacası rakipleriniz illa sesinizi duydu diye bir şey yok. Gölgenizi izleyerek prefire atmış da olabilirler. Bölüm 2. Silah ve atış gizemleri. Mermilerinizin sadece dümdüz, kuraseyrinizin gösterdiği yere gittiğini sanıyorsanız, spreyinizin neden dağa taşa gittiğini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Silah mekanikleri sadece sol tıka basmaktan ibaret değildir. Arkasında ciddi bir matematik var. Ağırlığın zıplamaya etkisi. Herkes elindeki silahın koşma hızını etkilediğini bilir. Örneğin bıçakla hızlı, AWP ile yavaş koşarsınız. Peki silah ağırlığının zıplama mesafenizi ve yüksekliğinizi de etkilediğini biliyor muydunuz? Elinizde AWP varken zıpladığınızda, elinizde bıçak varken zıpladığınıza kıyasla daha az yükseğe çıkarsınız ve daha kısa mesafeye atlarsınız. Zor bir parkur atlayışı yapacaksanız elinizde kesinlikle ağır silah olmamalı. Bıçak falan tutsanız daha iyi. İlk mermi isabetliliği. CS2'de AK-47 ile dümdüz durup adamın tam kafasına nişan alıp ateş etseniz bile o merminin ıskalama ihtimali vardır. Hatta bu Deagle'da çok fazla. Oyunda sıfır hata ile giden tek bir silah bile yok. Her silahın kendine has bir ilk mermi sapma oranı var. Özellikle uzak mesafelerde tam kafaya sıktığınız mermi gitmiyorsa bu büyük ihtimalle şanssızlıktır. Hile veya oyunun herhangi bir sorunu değildir. Havada mermi dağılımı ve koşu isabetliliği. Zıpladığınızda merminin tamamen rastgele gittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. CS2'de zıpladığınızda ana merminin sapma dairesi devasa bir yuvarlak oluşturur. Ki SSG gibi bazı silahlarda bu yuvarlak zıplamanın en tepe noktasında oldukça küçülür. Bu sayede zıplayarak kafadan vuruşlar bile yapabilirsiniz. Neyse konumuza dönelim. Mermi asla bu yuvarlağın dışına çıkmaz. Çok yakın mesafede zıplayarak ateş etmek mantıklıdır. Çünkü o yuvarlak zaten düşmanın gövdesini kaplar. Ayrıca hafif silahlar, özellikle SMG'ler ve tabancalar koşarken bile bu daireyi küçük tuttuğu için hareket halinde isabetli vurabilirler. Silah, geri tepmesi ve kamera ilişkisi. CS2 ile gelen en devrimsel mekaniklerden biri Recoil Follow Crosshair. Valve bunu yeni başlayanlar için eklemiş gibi görünse de aslında oyun motorunun sprey kodlarını ekrana yansıtır.
Bu ayarı açtığınızda nişangahınız tam olarak mermilerin gittiği yere gider. Spreyi ezberlemek istemiyorsanız sadece crosshair'ı adamın üstünde tutmanız yeterlidir. Surge 2 motoru sprey kontrolünü sizin için görselleştirir. Bölüm 3. Hareket ve fizik mekanikleri. Şimdi işin fizik ve motor kısmına geliyoruz. Çoğunuz haritaları dümdüz duvarlardan ve kutulardan ibaret sanıyorsunuz. Ama CS2'nin Surge 2 motoru haritanın piksellerini ve takım arkadaşınızı birer sapan gibi kullanmanıza izin veriyor. Hadi gelin bu mekanikleri sizlerle birlikte bakalım. Kusursuz durma mekaniği. Oyunda koşarken elinizi tuştan çektiğinizde karakteriniz pat diye durmaz. Surge 2 motorunun sürtünme fiziği yüzünden hafifçe kayar. Eğer o kayma anında ateş ederseniz merminiz dağa taşa gider. Tam isabetli vurmak için V tuşuyla koşuyorsanız anlık olarak S tuşuna, A ile koşuyorsanız anlık olarak D tuşuna basıp karakteri anında çivilemeniz gerekir. Bunu refleks haline getirmek sizi daha iyi bir oyuncu yapacaktır. Saptik ve zıplama desenkronizasyonu. CS2'nin çok tartışılan saptik sistemi. Tuşa bastığınız anı milisaniyelik olarak sonuca iletir. Klasik tick rate sisteminin aksine klavyedeki space tuşuyla ardışık bir hop zamanlaması tutturmak saptik yüzünden çok daha zordur. Ancak zıplamayı farenin tekerleğine yani scroll'a atadığınız zaman tekerleğin mekanik olarak gönderdiği onlarca hızlı girdi saptik yakalama pencerelerinin üst üste bindirir ve bunny hop yapmayı klavyeye göre çok daha kararlı hale getirir. Kayma, boost ve piksel fizikleri. Surge 2 motorunun harita modellemelerinde clipping yani çarpışma sınırları bazen görsel modellerle tam eşleşmez. Belirli eğimli yüzeylere doğru koşup zıpladığınızda oyun motoru sizi düşüyor olarak değil yüzeyde kayıyor olarak algılar ve anlık olarak hızınızı ikiye katlar. Aynı şekilde çoğu yamalanıyor da olsa harita kenarlarındaki piksel çıkıntılarını bilmek rakiplerin hiç beklemediği yüksekliklerden harika açılar yakalamanızı sağlayabilir. Bu fizik motor açıkları sadece duvarlarla da sınırlı değil. Takım arkadaşınızla üst üste bindiğinizde momentum aktarımını da tetikler. Bir oyuncunun kafasının üzerinde onunla aynı yere doğru koşup zıpladığınızda motor iki hızı birleştirerek sizi adeta bir sapan gibi ileri fırlatır. Eğer alttaki oyuncunun ayağa kalktığı veya zıpladığı milisaniyede siz de zıplarsanız aldığı dikey güç desteğiyle normalde erişilemeyecek çok yüksek blokların veya pencerelerin üzerine tek başınıza uçabilirsiniz. Daha doğrusu tek başınızda değil arkadaşınızın yardımıyla oluyor ama olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CS2 sadece aim koyup ateş etmekten ibaret değil. Oyunun arkasındaki bu görünmez fizik kurallarını kendi avantajınıza çevirdiğinizde oyun mekaniğiniz bambaşka bir seviyeye taşınacak. Burada benim bahsetmediğim ama sizin bildiğiniz başka gizli mekanikler var mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca ekranda şu an çıkan bir önceki ses analizi videoma da göz atabilirsiniz. Bir sonraki rehber videomuzu, kutu açılımlarını ve buna benzer içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.